Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yapısı bozulmuş hasır şapkamızı veya çantamızı nasıl kololama işlemi yapacağız onu öğreneceğiz. Bakın arkadaşlar, bu benim bizzat kendi kullandığım hasır şapkam. Ben bunu geçen yıl ördüm ve tüm yaz boyunca kullandım. Denizde özellikle bakın denizde tuzlu suya maruz kaldı. Böyle olduğu için yapısı oldukça bozuldu. Güneşe de çok fazla maruz kaldı. Suya maruz kaldı. Tuzlu suya maruz kaldı. Şimdi bu şapkamı nasıl kololama işlemi yapacağım? Nasıl eski formuna dönüştüreceğim? Birlikte bakacağız. Bunun için ihtiyacım olan malzemem bu şekilde beyaz bir tutkala ihtiyacımız var. Şöyle markasını kapatıp göstereyim. Beyaz tutkal arkadaşlar. Kumaş tutkalı diye de temin edebilirsiniz. Ahşap tutkalı oluyor mu diye soran arkadaşlarım. Ben şimdiye kadar ahşap tutkal kullanmadım. Beyaz tutkal kullandım. Bu tarz şöyle hemen göstereyim içini de. Bakın böyle beyaz bir yapıda tutkala ihtiyacımız var. Benim oldukça gramajı yüksek 500 gram ama elinizde işte 200 grama kadar tutkal bir şapka için yeterli olacaktır. Bir miktar suya ihtiyacımız olacak. Daha öncesinden de şapkamızı buhar vererek ütüleyeceğim. Bir de ütüye ihtiyacımız olacak. Dilerseniz şimdi işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Benim şapkamın formu çok bozuldu. Bakın hem kenarlarından hem iç tarafından. O yüzden öncelikle ilk önce şöyle bir buhar vereceğim. Tuzlu suya çok fazla maruz kaldığı için arkadaşlar renginde de biraz farklılaşma oldu. Ben çok fazla kullandım. Tüm yaz kafamdaydı diyebilirim. Ütü yapmamın sebebi yapısındaki bozulan formun biraz iyileştirme. Daha sonra kololama işlemine başlayacağım. Şimdi buharlı ütüyle kenarlarını bir miktar geçtim. Ortasına da buharlı ütümü bir miktar sürdüm. Şimdi tutkalı oluşturmak için, hazırlamak için tutkalla devam ediyorum. Şimdi kololama işlemi için tutkalı hazırlayacağım. Hemen hemen 1/3 kısmını, ortalama 150 gram kadar gelecek beyaz tutkalımı bir kase içerisine aldım. Bir miktar su ekleyeceğim ve homojen hale gelene kadar karıştıracağım. Evet, su ile seyreltme işlemini yaptım. Bakın arkadaşlar, birazcık tam homojen yapıda olmadı ama şöyle karıştırıyorum. Öncelikle alt kısımlarına başlıyorum sürmeye. Şimdi nasıl şekilde oluyorsa o şekilde olacağı için mutlaka elinizle form vererek sürme işlemine devam edin. Alt kısmı, bu terek kısmı dediğimiz kısım, biz elimizle bu şekilde nasıl form veriyorsak o şekilde kalacak kuruyana kadar. Bütün çevresine böyle beyaz tutkalımı sürmeye devam edeceğim. Daha sonra arkadaşlar şapkanın bakın bu tarafına geçeceğim. Baş kısmının geçtiği kısma geçeceğim. Aynı şekilde bakın buralara da süreceğim. Tepesine de süreceğim ama unutmuyoruz. Elimizle mutlaka form veriyoruz arkadaşlar. Her tarafına bu işlemi yaptıktan sonra daha sonra saç kurutma makinesiyle çantamı kurutacağım. Evet, bakın bu şekilde bütün çevresine sürmeye devam ediyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, her tarafını beyaz tutkalla bu şekilde bir fırça yardımıyla sürdüm. Şimdi saç kurutma makinesiyle bir miktar şapkamı kurutacağım. Evet, şimdi bakın arkadaşlar, saç kurutma makinesiyle de bir miktar kuruttum. Beyazlıklar kalmıyor, endişe etmeyin. Seyrelterek yaptığımız için kurudukça beyazlıklar
kapanacak arkadaşlar. Şimdi ben bu hasır şapkamı şöyle birkaç saat güneşte de kurutacağım. Balkona koyacağım kuruması için. Bakın şu anda bile kalıp gibi. O hasır şapkam kururken ben de bakın normal hazır aldığınız hasır şapkalarda da bu işlemi uygulayabilirsiniz. Bakın bu hasır şapkamda tamamen sünmüş, yapısı bozulmuş. Şimdi bunu da kolalayacağım. Aynı şekilde bakın sizinle daha önce kanalda birlikte ördüğümüz kurdaleli hasır şapkam vardı. Yine bu yaz sezonunda da bu şapkamı oldukça fazla kullandım. Şimdi biraz önce yaptığım işlemi bu şapkamda da aynı şekilde uygulayacağım. Ve daha sonra bunu da öncelikle saç kuruma makinesiyle kurutacağım. Daha sonra da güneşte birkaç saat kuruması için bekleteceğim. Şimdi ben bu işlemleri devam edeyim. En son size sonucu tekrardan göstereyim. Evet arkadaşlar bakın şapkalarımızı 2 saat kadar kurumaya bırakmıştım. Biraz daha kuruması lazım ama ben videoyu sonlandırmak adına size göstermek istedim. Bakın kalıbını şimdiden görüyorsunuz. Biraz daha kuruması lazım. 1-2 saat daha. Ama şu anki görüntüsü bile bakın gayet güzel ve formda. Diğer kurdaleli hasır şapkamın biraz daha kuruması gerekiyor. Evet, burada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi beyaz tutkalınızı mutlaka seyreltelim arkadaşlar. Homojen bir hale getirelim. Beyaz tutkalımızı sürmeden önce bir ütü yardımıyla ütüleyelim. Kırışıklıkları giderelim. İstediğimiz formu getirelim. Daha sonra oluşturduğumuz form üzerine arkadaşlar beyaz tutkalımızla işlem yaptıktan sonra önce saç kurutma makinesiyle kuruluyoruz. Daha sonra da bir güneş veya bir balkona herhangi bir yere birkaç saat kuruması için şapkalarımızı bırakıyoruz. Bu işlemlerinizi normal hasır şapkalarınızda da yapabilirsiniz. Kendi el örgüsü hasır şapkalarınızda da yapabilirsiniz. Ve kağıt iplikle yaptığınız tüm çalışmalarda bu işlemi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hasır şapkaların yapımlarını daha önce sizler için kanalda anlatmıştım. Video linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Video sonunda küçük resimleri tıklayarak da videolarına erişebilirsiniz. Bu tarz teknik tüyolar ve bilgileri de kaçırmamak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.